Yolda bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Adria City'de Adria'nın en yeni, en küçük karavanını çekeceğiz. En hafif. Evet, en hafif Aviva Light. Benim bildiğim o bir tek karavan, değil mi? Başka Evet. bilmiyorum ben. Aviva Light yeni geldi. Satış fiyatını tam bilmiyoruz ama video yayınlanana kadar öğrenirsek açıklamalarda yazmış oluruz. Bir dışını gezelim. Karavanın dışından başlıyoruz. Adria'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi bence şu ön deponun olabildiğince geniş olması. Yüklerken ne demek istediğimi anlayacaksınız karavan kullandığınızda. Bu arada Adria'nın çoğu modelinde şunları gördük biz. Böyle Fiamma su tankı da veriyorlar. Karavanda tüple alakalı herhangi bir şey yok sanırım. Bakın burada bir gaz çıkışı göremedim. Sonradan yapılıyor mu bilmiyorum ama organizer koymuşlar sizler için. Karavan komple Alco şasi üzerine kurulu. 750 kilo altı olmasına rağmen stabilizatörü de var. Şurada gördüğünüz gibi. Karavanda dışında bu arada gazla çalışan bir şey yok. Evet, yok. Doğru. O yüzden. Karavanda gazla çalışan bir şey yok. Gerçek 700 kilo. Yani burada isterseniz tartıp da alabilirsiniz karavanı. Karavanın yan tarafında şöyle 40 litrelik temiz su tankı var. Şu renkler de çok can alıcı, güzel. Tonlarını iyi tutturmuşlar. Burada 220 girişi var karavanın. Çelik jantları var. Şurada yine standart karavan camları. Karavanın bir diğer özelliği de fiber olması. O yüzden zaten biraz da hafifliği tutturabiliyorlar. Bakalım burası kilitli, kasetli tuvalet kullanmış Adria bu karavanda. Kasetli tuvaletin haznesi ve şık bir Aviva Light yazısı. Şimdi karavanın bu kulpları da farklı diğer Adria'lara göre. LED stop lambaları kullanmışlar. Ranzalı bir model olduğu için de şurada 2 tane ranza camı. Yani kullanışlı, küçük, ehliyet takıntısı olanlar veya işte muayene takıntısı olanlar, arabam çekmez diyenler kesinlikle listeye alınabilecek bir karavan. Şimdi burada Hartal'ın bir tane kapısını kullanmışlar. Kapının özelliği ikiye bölünüyor olması şu şekilde. Hatta şöyle bir şey keşfettik biz az önce. Bakın normalde biz de böyle bir kapı kullanıyoruz ama sinekliğimiz yan taraftan açılıyor. Ama bunda şöyle bir şey düşünmüş Adria. Sineklik yan taraftan açılınca kullanamıyorsunuz kapının kolunu da. Bakın burada ne yapmış? Bu şekilde kullanabilirsin demiş. Güzel bir düşünce. Bunu hep Merve söylüyordu zaten. Bence böyle olmalı diye. Hartal'ın kapısı da niye bölünür? İşte evcil hayvanınız varsa, küçük çocuğunuz varsa kontrol altına almak için mantıklı bir yöntem. Burada bir tane asla çöp olarak kullanılmayacak bir çöp kutusu. En azından bizim tarafımızda. Biz kullanmıyoruz ama kullanan varmış. Bu tarafta çok fazla bir şey yok. Bir tane dış ledi var. Karavan küçük olduğu için anlatacağımız da çok fazla bir şey yok. Peki niye böyle bir video çekiyoruz? Araba problemi olanlar, yani benim arabam karavan çekmez, çok fazla yüke gelmez diyen karavan arayıcıları için, yani karavan kullanıcıları için ideal bir karavan diye düşünüyoruz. Bu arada karavan çok fazla portatif IKEA karavanı gibi düşünün. Yani her şey böyle sizin el becerinize kalmış şekilde ve küçük küçük saklama alanlarından oluşuyor. Karavana girdiğiniz zaman sol tarafta ranza var. Ranza sistemi şu şekilde, ranzaları kaldırdığınız zaman, üst ranzayı kaldırdığınız zaman size böyle bir ferah bir alan kalıyor. Burada oturulabilir mi? Öyle bir şey çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum ama ön taraf yatak olduğunda belki dinlenmek için veya işte ayılmak için sabah oturulabilir. Burada yine bir karavan camı var. Şurada bir desteği, engel olur mu? Olmaz. Bu arada şu tarafta, yani alt ranza da kalkıyor ve sizin saklama alanınız burası. Nasıl? Şimdi şöyle bir stoper yapmışlar buna. Burada da böyle bir saklama alanları var. Bakın bunu böyle hava yapmış tabii ki. Açarken bir tık zorlanacağım. Şöyle açıyorsunuz. Sizin saklama alanınız burası. Karavan dediğim gibi sizin ekleyip çıkartabileceğiniz özelliklerden oluşuyor gibi. Yani mesela şunları komple alabilirsiniz. Başka bir şey kullanabilirsiniz. Onun dışında burada bir perde yapmışlar. Şöyle perdeyi açalım bakalım. Bu arada buradaki perde tamamen yükleme alanında kullanılır. Yani birisi varken bu perdeyi örtmez zaten. Şöyle bir perdesi var. Rengi şık, kullanışlı denebilir. Hemen perdeyi toplayayım. Bakın şimdi yukarıya geldiğiniz zaman, birazdan Merve'yi de içeri alacağım ama gelmeden şunu da göstereyim. Karavanın birçok yerinde USB ve elektrik çıkışı var. Niye? Çünkü dediğimiz gibi gazla çalışan bir şey yok. Tamamen 220 ile dönen bir sistem. USB, aydınlatma lambalarının butonları ve 220 çıkışınız. Şurada da şöyle bir pano yapmışlar. Bu da portatif. Nasıl? Bakın bunu askılık olarak kullanabilirsiniz. Elbise asacağınız zaman şu da çıkıyor. Bu da çıkıyor. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Mont asmak istediğiniz zaman şunları bu tarafa doğru, aşağıya doğru alırsınız ve giysilerinizi buraya asabilirsiniz. Şimdi ranzanın üst tarafına gelince şu şekilde cepler var. Şimdi bu cepler şöyle çıkıyor. Şunu çıkartayım.
Bakın bunu böyle bavul gibi yanınıza alıp gezdirebilirsiniz. Mesela karavanınızı yükleyeceksiniz değil mi? Eşyalarınızı evinizde yüklersiniz. Bunları doldurursunuz. Gelip burada asabilirsiniz. Niye böyle bir şey yapmışlar? Karavanın gerçek 750 kilo altı olması için elinden geleni yapmış Adria. Gerçek 750 kilo altı olması için de bazı özelliklerden vazgeçmiş. Şimdi bunu fermuarlı bir şekilde saklama kabı yapmışlar. Bunu kapattığınız zaman da bir mıknatıs sistemi var. O yüzden kolay da açılmıyor. Deniyorum. Kolay da açılıyormuş. Şimdi ranza olayına gelince tekrar tabii ki rahat 194'e 64 veya 65 santim olması lazım. Yetişkin birisi rahat bir şekilde orayabilir ama şurada bir şey gördüm. 70 kiloya kadar. Yani şu taraf 70 kiloya kadar taşıyabiliyor. Şimdi gelelim karavanın tuvalet bölümüne. Küçük bir karavan olmasına rağmen Adria güzel bir tuvalet yapmış. Tuvalet banyo yapmış. Nasıl diyeceksiniz, bakın. Buzlu camına kadar düşünmüş. Şu şekilde açalım hatta camı da. Birazcık ferah kalsın içerisi. Aynı saklama kutusundan bir tane buraya koymuşlar. Bir diğer özelliği de kasetli tuvalet. Hem küçük karavan olup hem de kasetli tuvalet çok fazla bulamazsınız. Onu bile düşünmüşler. Böyle şık bir tezgah üstü gibi küçük bir parçası var. Burada tuvalet kağıdı asmanız için bir detay daha düşünmüşler. Şöyle, yani tabii karavan küçük olduğu için de bazı şeylerden dediğim gibi feragat etmeniz gerekiyor. Fazla küçük bir ev ama Merve bunun rengine çok bayıldı. Şimdi burada bir tane duş başlığı, şık bir ayna. Burada ışık var mı? Yani aynanın arkasında ışık var mı? Bilmiyorum çünkü şu an karavana biz elektrik veremedik. Şurayı gösterebilirsem, dediğim gibi karavanı olabildiğince portatif yapmışlar. İşte diş macununuz, diş fırçanız, ıvır zıvır, banyo ekipmanlarınızı buraya koyabilirsiniz. Burada saklayabilirsiniz. Bunlar bu arada böyle taşınabiliyor. Tabii böyle el becerisi olması lazım. Yavaş yavaş alışacağız. Bir de bakın burada korniş var. Demek ki duş perdesi de var ama biz şu an göremiyoruz. Çıkarmış olabilirler. Şu an showroom'da sergileniyor bu karavan. Evet. Şimdi geldik mutfak bölümüne. Aslında burayı Merve'nin anlatması gerekiyordu ama dilim döndüğünce ben size anlatmaya çalışayım. Dediğimiz gibi karavanda gazla çalışan bir şey yok. Şu elektrikli ocakla yiyeceklerinizi yapacaksınız. Tek göz bir ocağınız var. Artı eksi işte buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Şık olmuş ama işte dediğimiz gibi portatifliğe gidince bu kadar İşiniz küçülüyor. bittiğinde de bu arada kaldırabiliyorsunuz. Tüm tezgah size kalıyor. Onu yapmıştık az önce. Ocağı kaldırdınız. Bakın size kalan alan bu. Şöyle aydınlatma lambaları var. Böyle portatif. Şu şekilde dilediğiniz gibi burada çalışacaksınız. Buraya alıyorsunuz ve bakın burada 3 kademeli. 1, 2, 3. Biz bu şekilde bıraktık ki videomuz biraz daha şık dursun. Yine böyle taşınabilir bir aydınlatma daha. Muhtemelen şu barda bunun asılabilmesi için olabilir veya ıvır zıvır bez koymak için. Çok fazla Adria karavan tecrübemiz olmadı. Çok fazla Adria kullanan arkadaşımız da olmadı. O yüzden bazı ince detayları tam bilmiyor olabilir. Şimdi Adria bu karavanda kompresörlü buzdolabı kullanmış. Çünkü karavanda gazla alakalı hiçbir şey yok. Biraz ilginç değil mi gazla alakalı bir şeyin olmaması? Ki Adria gibi bir karavan. Şimdi 83 litrelik Dometic'in buzdolabı saklama alanı böyle. Derin dondurucu kısmı şu şekilde gayet yeterli. Şuradaki raflarda gayet iş görür. Dolabın bir özelliği de Dometic kullananlar bilir. Dolap çift taraflı açılıyor. Çünkü siz bunu tam açtığınız zaman o taraf ölüyor. Bu taraftan açtığınız zaman da bu taraf ölüyor. Yani rahat kullanım olması açısından çift açılır kapı kullanmışlar. Şimdi mutfağın son detayı bir saklama alanı. Saklama alanında şöyle bir şey düşünmüşler. Bakın bu kapak sizin dışarıdan erişebileceğiniz kapak. Şu da benim açtığım içeriden erişebileceğim kapak ve böyle şu alanı ortak içerisi dışarısı kullanabiliyorsunuz. Saklama alanı olarak yeterli mi? Böyle bir karavan için yeterli sayılabilir. Biraz daha büyük ayarlayabilirler miydi? O da işte kiloya takılıyor olabilir. Bakın bir de burada Adria'nın gösterge paneli var. Açma, kapama, su, elektrik özelliklerini gösteriyor. Bir de orada USB çıkışı vardı. Şimdi oturma alanına geldik. Oturma alanında da yine aynı şekilde organizerle size saklama alanı sunuyor bu karavan. Masanın özelliği çok hızlı bir şekilde yatak olabilmesi. Hatta otururken bile yapabilirim. Şuna bastırdım. Tabii benim buradan kalkmam lazım. Bakın şu iki tane minderi buraya koyduğunuz zaman yatağınız hazır. Bu arada minderler de cırtlı bir şekilde sabitleniyor buraya. O da gayet portatif olmuş. Tekrar şimdi masayı kaldırıyorum. Basarak şöyle. Evet, bizim eski masaya benziyor ve masa oldukça hafif. Şimdi rahat bir oturma alanı, büyük bir aydınlatmaya sahip. Nasıl? Yan taraftaki camlar da olabildiğince büyük ve buradaki cam da neredeyse Adora'daki camlara benziyor. Büyük camlara benziyor. Şurada işte kitaptır vesairedir. Onları koyabileceğiniz bir alanda bırakmış size. Yani ilginç bir şekilde kumaş değil ama karavanda şu kısımlarda bir kaplama var.
Yalıtım için midir, görsel midir onu kestirmek, anlamak biraz zor. Ama çok şık duruyor. Evet, gayet güzel duruyor. Ev hissiyatı veriyor. Onun dışında da karavanda anlatılacak çok fazla bir şey var mı? O organizerlerin bir büyüğü var burada. Muhtemelen bu da kıyafet içindir. Fark ettiyseniz ahşap dolap hiç yok mutfak haricinde. Yine aynı şekilde bu da şöyle fermuarlı. Onu da açalım. Bakın şöyle bir giysi saklama dolabı. Yani kullanılabilir. Gerçek 750 kilo altı dedikleri için böyle. Ve karavanın bu kısmında şöyle bakın akü sisteminiz var. Özellik olarak bilmiyoruz. Dilediğiniz gibi bunları ekletip çıkartabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bakın şöyle. Bunu da bu kapakta mesela bu parçada kullanmaları hoş olmuş. Yer kaplamıyor. Aynen. Yani düşünceli bir Bence güzel bir hareket. güzel düşünmüşler. Ya çoğu böyle yapmaya başladı bu arada. Hani oraya monte ediyorlar ki alanı öldürmemek için. Benim oturduğum alanda su ısıtıcı var. Turuma termi ve depo var. 40 litrelik bir temiz su tankı var bu karavanın. Son olarak karavanın burasında da şöyle bakın plastik kutularınızı koyacağınız alanı ayırmışlar. Bu da onların stoperi. Yani biz de karavanı video çekerken sizlerle beraber görmüş olduk. Sağ olsun kameramanlık yaptı Merviş bize videoda. Bu karavanın şöyle bir özelliği var. Bu özellik bu arada kalkabilir. 2024'te O1 karavanlara TÜVTÜRK zorunluluğu gelecek. Ehliyet belki gelmeyebilir. bilgi var. Evet, öyle Evet. bir bilgi var. Hüseyin abiyle bir videomuz vardı. Onu da şu yukarıya bırakalım. Onu izleyin. Orada buna dair bir bilgi alacaksınız. Bu karavanda muayene zorunluluğu şu an için yok. Ehliyet zorunluluğu yok. Ve 750 kilo altında bir karavan olduğu için çoğu araba bunu çeker. Ya bunda şöyle bir yorum gelebilir. Neden mobilya yok üst dolaplarda diye. Gerçekten 700 kilo yapmak için bir şeylerden feragat etmek gerekiyormuş. Onu kullanım alanından değil üst dolaplardan hani onun muadili olarak. Yine Ferhat'ın dediği gibi mesela aslında biraz da kullanışlı olmuş. Al eve götür yerleştir gel tak mesela yolculuk anı için tatillere gideceğiniz zaman. Öyle düşünmüşler. 700 kilo altı olması için bir şeylerden feragat edilmiş ama çok kullanışlı bir karavan olduğunu düşünüyorum. O zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Adria Türkiye'nin internet sitesinde de detaylı özellikleri yazıyor. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.